Bir kitap düşün. 700 yıllık el yazması. Açıyorsun, geometrik şekiller, Arapça tılsımlar, meleklerin isimleri, sayı tabloları görüyorsun. Bir büyü kitabı gibi ama aynı zamanda matematik, astronomi, harf hesapları da var. Neyin nesi bu kitap? Bahsettiğim bu kitabı 1984'te ABD Türkiye'den talep etti. Genelkurmay işin içine girdi. Nihayetinde kitap verilmedi ama asıl ilginç olan bu kitabın içinde ne oldu? Kitabın adı Şemsül Marif. Bu bir okült el kitabı mı yoksa Orta Çağ'ın bilimsel eseri mi? Ve her şeyden önemlisi, kitap neden bu kadar özel ve neden CIA bu kitabın peşindeydi? ...1984 yılında Soğuk Savaş'ın gerilimli döneminde ABD'den Türkiye'ye alışılmadık bir talep geldi. Millet Kütüphanesi'nde bulunan Şemsül Marif el yazmasının bir kopyası isteniyordu. Kütüphane müdürü talebi değerlendirdi ve sonra üst makamlara iletti. Normal şartlarda bir el yazması talebi bu kadar yol kat etmez. Araştırmacı gelir, izin alır, çalışır, belge alır, gider. Ama Şemsül Marif için süreç farklı işledi. Çünkü bu kitap sıradan bir tarih belgesi değildi. 13. yüzyıldan kalma, İslam dünyasının en tartışmalı okült metinlerinden biriydi. Tabi bu olay kitabın uluslararası çevrelerde özel bir ilgi çektiğini gösteriyor. Peki neden? Böyle bir el yazması neden bu kadar özel olabilir? Şemsül Marif içindeki bilgiyle yüzyıllardır hem büyük kitabı hem de ilim eseri olarak görülüyor. Yazar Ahmet bin Ali el-Buni, 13. yüzyılda yaşamış bir sufi, matematikçi ve mistik. Mısır'da öğrenim görmüş, Tunus'ta ölmüş. Ardında bu kitabı bırakmış. Kitap 2 ciltten oluşuyor. Toplam sayfa sayısı nüshaya göre değişiyor ama ortalama 400 ila 500 sayfa civarı. El yazması olduğu için her kopya biraz farklı. Bazı bölümler eklenmiş, bazıları çıkarılmış, bazıları yanlış kopyalanmış. Peki içinde ne var? Öncelikle tılsımlar var. Şekiller, semboller, geometrik dizilimler, kareler, daireler, altıgenler içine yazılmış harfler, sayılar, kelimeler. Bunlara vefk deniyor. Her vefk belirli bir amaca yönelik. Koruma için, şifa için, sevgi için, düşman uzaklaştırmak için. Ebced hesabı var. Arap alfabesindeki her harfin bir sayısal karşılığı vardır. Bu sistem üzerinden kelimeler sayılara dönüştürülüyor. Bir isim, bir cümle, bir dua, hepsinin sayısal bir değeri oluyor. Ve bu değerler üzerinden işlem yapılıyor. Sonuçlar yeni harflere, yeni kelimelere dönüştürülüyor. Astroloji bölümleri var. Gezegenlerin hareketleri, burçların etkileri, ayın konumları, hangi gün hangi ritüelin yapılacağı, hangi saatin uygun olduğu, hangi yıldızın hangi işe yaradığı ve cinlerle ilgili bölümler var. Cinleri nasıl çağıracağın, onlarla nasıl iletişim kuracağın, onlardan nasıl bir şey isteyeceğin, onları nasıl kontrol edeceğin. Her şey içinde. Matematik, astronomi, psikoloji, din, mistisizm, simya, hepsi iç içe. Ayrılmamış, kategorize edilmemiş. Bugün bir kitaba baktığında kategori bellidir. Bilim kitabı mı, din kitabı mı, felsefe kitabı mı, roman mı, rafı bellidir, bölümü bellidir. Kütüphanedeki yeri bellidir. Ama 13. yüzyılda durum böyle değildi. O dönemde bilgi tek bir şeydi. Parçalanmamıştı. Bir adam hem matematikçi hem teolog hem de simyacı olabilirdi. Şemsül Marif'i anlamak istiyorsak önce bunu anlamamız lazım. Bu kitap modern bilim kategorilerine uymaz. Çünkü o kategoriler kitap yazıldığında henüz yoktu. Astronomi ile astroloji aynı şeydi. İkisi de gökyüzünü inceliyordu. Biri gezegenlerin fiziksel hareketini, diğeri o hareketlerin dünya üzerindeki etkisini. Ama ikisi de matematik gerektiriyordu. İkisi de gözlem gerektiriyordu. İkisi de hesap gerektiriyordu. Kimya ile simya hemen hemen aynı şeydi. Maddeyi dönüştürmeye çalışıyorlardı. Bakırı altına, kurşunu gümüşe ama aynı zamanda ilaç yapıyordun, zehir yapıyordun, boya yapıyordun. Tıpla büyü de bir bakıma aynı şeydi. Bir hastayı iyileştirmeye çalışıyordun. Bazen ot kullanıyordun, bazen dua kullanıyordun. Bazen de her ikisini birden. Modern bilim gelene kadar bu böyleydi. Deney yapıyordun, sonucuna bakıyordun. Neden işe yaradığını açıklayamasan da sorun değildi. Önemli olan sonuçtu. Şemsül Marif tam bu dönemin ürünü. İçinde matematik var ama büyü için kullanılıyor. İçinde astronomi var ama tılsım yapmak için kullanılıyor. Ahmet bin Ali el-Buni bir sufi. Tasavvuf geleneğinden geliyor. Tasavvufta bilgi iki türlüdür. Zahir ve batın. Zahir dışarıda görülen, açık olan. Batın içeride saklanan, gizli olan. Bir ayetin zahir anlamı vardır, batın anlamı vardır. Bir sayının zahir değeri vardır, batın değeri vardır. Keza harflerin de öyle. El-Buni'ye göre evren harflerden oluşuyor. Allah evreni kün diyerek yarattı. Ol demesiyle her şey oldu.
Demek ki harf güçtü, kelime güçtü, ses güçtü. Eğer doğru harfleri doğru sırayla doğru zamanda doğru niyetle kullanırsan evrende bir şeyleri değiştirebilirdin. Bu belki kulağa saçma geliyor olabilir ama o dönemin bilim anlayışıyla tutarlıydı. Çünkü o dönemde evren canlı bir organizma gibi görülüyordu. Her şey birbirine bağlıydı. Bir yıldız hareket edince dünyaya bir şey oluyordu ya da olmalıydı. Bir gezegen burç değiştirince insanlar etkileniyordu. Ay dolunca deniz kabarıyordu, insan psikolojisi değişiyordu. Eğer evren bu kadar bağlantılıysa o zaman doğru bilgiyle müdahale etmek mümkün olabilirdi. İşte Şemsül Marif bunu vaat ediyordu. Evreni anlama ve evrene müdahale etme bilgisi. Modern gözle bakınca bu büyü. Ama Orta Çağ gözüyle bakınca bu bilimdi. Peki harflerin gerçekten de bir gücü olabilir miydi? Ebced hesabı Şemsül Marif'in temel yöntemi. Arap alfabesindeki her harfin bir sayısal değeri var demiştik değil mi? Bu sistem sadece Arap alfabesine özgü de değil bu arada. Mesela İbranice'de gematria var. Aynı mantık. Yunanca'da isopsefi var. Yine aynı mantık. Eski alfabeler aynı zamanda sayı sistemiydi. Çünkü ayrı rakam sembolleri yoktu. Harflerle hem kelime hem sayı yazılıyordu. Zamanla bu durum mistik bir anlam kazandı. Eğer bir kelimenin sayısal değeri başka bir kelimenin değerine eşitse o iki kelime arasında gizli bir bağlantı var demekti. Bu mantık üzerine binlerce sayfa yazı yazılmış. Sonra bu değerler kullanılarak o bahsettiğim vevkler oluşturulmuş. Vevk bir tür sihirli kare. İçine sayılar veya harfler yerleştirilmiş kare ya da dikdörtgen bir tablo. Her satırın toplamı aynı. Her sütunun toplamı aynı. Her köşegenin toplamı aynı. Bilimsel olarak bakıldığında bir kağıt parçası üzerine sayılar yazmak fiziksel dünyada bir şeyi değiştirmez. Ama psikolojik olarak bakarsak belki. Plasebo etkisi gerçek bir şey. Eğer bir şeyin işe yarayacağına inanırsan, yani buna gerçekten inanırsan, beynin ona göre tepki verir. Stres azalır, endorfin salgılanır, bağışıklık sistemi güçlenir. Sonuç olarak mesela gerçekten de iyileşebilirsin. Tarihte vevkler yaygın olarak kullanılmış. Sadece İslam dünyasında değil, her yerde. Avrupa'da tılsım kullanıldı, Çin'de fu kullanıldı, Afrika'da büyü kağıtları kullanıldı. Her kültürün kendine özgü sistemi vardı ama mantık aynıydı. Semboller güç taşıyordu. Doğru sembol, doğru sonuç veriyordu. Şemsül Marif'in en tartışmalı kısmı cinlerle ilgili bölümler. Kitabın neredeyse 1/3 buna ayrılmış. Cinler kimdir, nerede yaşarlar, nasıl çağrılırlar, nasıl kontrol edilirler, nasıl kullanılırlar? İslam inancına göre cinler ateşten yaratılmış varlıklar. İnsanlar gibi akıl sahibi, irade sahibi, sorumluluk sahibi. Müslüman cin var, kafir cin var. İyisi var, kötüsü var. Bazıları meleklere yakın, bazıları şeytanlara yakın. İnsanlarla aynı dünyada ama farklı bir boyutta yaşıyorlar. Tıpkı Stranger Things'deki Upside Down boyutu gibi. Kitapta cinler kategorize edilmiş. Her kategorinin bir lideri var. Her liderin bir adı var. Her adın bir ebced değeri var. Bunlar için oldukça ayrıntılı tarifler var. Peki bunlar gerçek mi? İnsanlar gerçekten cin çağırabilir mi? İnsanlar denemiş, sonuç aldıklarını iddia etmiş. Ama tabii kanıt yok. Bu biraz inanç meselesi olduğundan kanıt da aranmaz pek zaten. Bu olaya ya inanırsın ya inanmazsın çünkü cin çağırmak doğası gereği özel bir iş. Gece ıssız bir yerde tek başına yapılıyor. Tanık yok, kayıt yok, belge yok. Sadece anlatı var. Neyse zaten konumuz cinlerin varlığı veya yokluğu değil. Şemsül Marif'i bilimsel olarak değerlendirmek zor çünkü kitap bilimsel bir metin olarak yazılmamış ama modern bilim adamları yine de incelemişler bu kitabı. Antropologlar, psikologlar, tarihçiler, din bilimciler hepsi kendi disiplini açısından ele almış. Biz asıl meselemize geri dönelim tekrar. Nihayetinde bir büyü kitabı olarak biliniyor ve büyü toplumda rahatsızlık yaratan bir konu. Bu gerçekten ciddi bir mesele arkadaşlar. Belki size basit bir mesele gibi geliyor olabilir. Alt tarafı bir kitap diye düşünüyor olabilirsiniz ama toplumsal düzenin çöküşüne yol açacak kadar büyük riskleri barındırıyor bu mesele. Akademik çevreler nötr. Onlar için bu sadece bir tarih belgesi. İncelenmeli, çalışılmalı, araştırılmalı. Ama halka açılması demek ciddi sorun teşkil ediyor. İnsanlar büyü yaptıklarına inanırsa hukuku bile çiğneyebilirler. Mısır'da basılmış nüshaları var, satılıyor. Lübnan'da var, Suudi Arabistan'da var. Bazı ülkelerde açıkça yasaklı, bazılarında sessizce görmezden geliniyor, bazılarında serbest. Bu gibi durumlarda aslında her senaryo sorunlu. Yasaklasan daha çekici hale gelir. İnsanlar yasaksa vardır bir şey der, gizlice arar bulur. Serbest bırakırsan da kontrolü kaybedersin. Herkes okur, herkes dener. Sonuçlarını kestiremezsin. Bu ikilem her yasak bilgi için geçerli. Anarşist el kitabı, bomba yapımı, hack teknikleri hepsi aynı sorun yani. Ama nihayetinde bilgi yok edilemez. Bir yerde durur, saklanır, bekler.
ve zamanı gelince yeniden ortaya çıkar. 700 yıllık bir el yazmasını bugün burada konuşuyor olmamız bile bunun en net kanıtı. Bir bilginin tehlikeli olması için doğru olması bile gerekmez. İnsanların ona inanması yeterli. Bilgi gerçek mi değil mi pragmatik açıdan fark etmiyor. Eğer bir bilgi sonuç üretiyorsa o bilgi işlevseldir. 1984'teki o talebe gelirsek, orası hala açık uçlu. ABD neden bu kitabı istedi? 1984 Soğuk Savaş'ın en sert dönemlerinden biriydi. ABD ve Sovyetler sadece füze ve uydu yarışında değillerdi. Başka alanlarda da birbirlerini geçmeye çalışıyorlardı. Bu alanlardan biri psikik savaş. Biliyorum kulağa tuhaf geliyor ama CIA 1950'lerden itibaren insan zihnini silah olarak kullanmanın yollarını arıyor. MK-Ultra programı bunun en bilineni. Hipnoz, beyin yıkama, telepati, uzaktan algılama. Her şey deneniyor. Amaç basit. Düşmanın zihnini okumak, kendi ajanlarını kontrol etmek, hedefleri psikolojik olarak çökertmek. Program 1973'te resmen kapatılıyor ama devam ediyor. İsim değişiyor, bütçe değişiyor ama araştırma sürüyor. Aynı dönemde Sovyetler de benzer şeyler yapıyor. Psikik araştırma enstitüleri kuruluyor. Telepati deneyleri yapılıyor. Ekstra duyusal algı üzerine milyonlar harcanıyor. Her iki taraf da diyor ki eğer karşı taraf bunu başarırsa biz kaybederiz. O yüzden biz de yapmalıyız. Emin olun bu tip şeyler sadece filmlerde olmuyor. Büyük devletler kontrol edebilecekleri ne varsa kontrol ediyor arkadaşlar. Böyle bir ortamda Şemsül Marif gibi bir kitapta elbette bu güçler için ilgi çekici görünmüş olabilir. Çünkü bu kitap zihni etkileme iddiasında. CIA'nin amacı büyü yapmak değil tabii ama psikolojik operasyon yapmak her zaman isteyecekleri bir senaryo. İçindeki büyüler değil, o büyülere inanan insanların zihin haritası önemli. Nasıl düşünüyorlar, neye değer veriyorlar, neyden korkuyorlar, neye güveniyorlar. Bunu anlayınca onları yönetebilirsin. Elbette ABD başka yollardan ulaşabilirdi. Çünkü kitap zaten gizli değil. Dediğim gibi başka yerlerde de var, Mısır'da var, Lübnan'da var. Özel koleksiyonlarda var. Eğer gerçekten istedilerse muhtemelen bulunmuştur. Mesele o değil. Hükümetlerin bazı konularda bazı reflekslerinin olması gerekiyor. Bakın işte devletler inanmadıkları şeyleri bile kontrol altında tutmak istiyorlar. Çünkü inanmasalar da başkaları inanıyor ve başkalarının inandığı şey onlar için gerçek. Gerçek olan şey de güç demek. Size tavsiyem bu tür kitaplardan ve bu tarz bilgilerden uzak durun. Anlattım, içindekileri açıkladım, tarihini konuştuk ama bunların hiçbiri denemek için bir davet değil, anlamak içindi. Bilgi her zaman masum değildir. Bazı bilgiler sizi geri döndüremeyeceğiniz yollara sokar. Videomu beğendiyseniz bir adet beğeni bırakmayı, hala abone değilseniz bunun gibi videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu aralar videolarımın sonlarına böyle gizli bonus bölümler yerleştiriyorum. Çok az takipçimin göreceği bu bölümler aramızda gizli bir iletişim ağı gibi bir yer olsun. Yorumlarda çok fazla belli etmeden buraları gördüğünüzü ima edersiniz bana. Şimdi hani dedim ya böyle kitaplardan bu tarz bilgilerden uzak durun diye. Bununla ilgili size doğrudan kendi hayatımdan bir örnek vereceğim. Zamanında bir korku oyunu yapımcısı bir şirket bana bir hediye göndermişti. Böyle kendi orijinal sandığı içinde el yapımı bir büyü kitabı. Tabii ki tamamen rastgele Latince veya uydurma bir lisanla yazılmış, gerçek olmayan veya ne olduğu belli olmayan şeyler yazılıydı içinde ama kitap öylesine gerçekçi görünüyordu. Sayfaları öylesine eski ve dönemine uygun, çizimleri öylesine korkunç ve her şeyiyle öylesine ciddi duran bir kitaptı ki. Eve gelen arkadaşlarıma onun gerçek bir büyü kitabı olduğunu söylediğimde hemen hemen hepsi buna inandı. Dalga geçmek için kitabın etkilerinden işte nelere yol açabileceğinden ve muhtemel tehlikelerinden bahsettiğimde İnançsız olanlar bile kitaptan rahatsız oldular. Bu işler böyledir arkadaşlar. İnanmak, inanmamak çok fazla bir şey değiştirmiyor. Bazı şeyler ruh sağlığımız için olumsuz etki yapar. O yüzden tavsiyemi ciddiye alın ve böyle şeylerden gerçekten uzak durun.